Merhabalar arkadaşlar. Hayatımıza hep böyle tavsiye veriyoruz arkadaşlarımıza ya da bir güzel bir şey denedik ve arkadaşlarımıza da tavsiye vermek istiyoruz ya da bir arkadaşımız bir problem var ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tavsiyeni veriyoruz. Bugün bu derste öğreneceğiz İngilizce'de. Nasıl tavsiye verebiliriz? Hangi kelimeler kullanabiliriz? Hangi kalıpları kullanabiliriz? Bir de hangi grammar kullanabiliriz? Bugün kaç tane öğreneceğiz? Bir 8 kalıpları öğreneceğiz. İlk olarak 8'den fazla aslında. İlk olarak nereden başlayacağız? Buradan. Giving advice. Language for giving advice. Language for giving advice ne demek? Give, vermek normalde. Şöyle yazalım. Give, vermek. So give advice. Advice tavsiye demek. So give advice. Şimdi bu soruları bu ders sonunda bakacağız, okuyup çevireceğiz ve siz isterseniz ödev olarak bunu cevaplayabilirsiniz. Ama biz buradan diyalogdan başlayacağız. Hangi kelimeleri, hangi kalıpları nasıl tavsiye sorabiliriz başka arkadaşlarımıza ya da nasıl verebiliriz? İkisi öğreneceğiz. Şimdi başlıyoruz. Carolina is asking. Bir dakika. Okay. Şimdi başlıyoruz. Carolina is asking her teacher for some tips on how to improve her English more quickly. So burada problem nedir? Bizim arkadaşımız Carolina bir isim, is asking, ask sormak. So onun her teacher, öğretmeni, for some tips, bazı. So tips ne demek? Tips ipuçlar. So birkaç ipuçlar için soruyor. Problem nedir? On how to. So how to improve. Improve gelişmek. So nasıl? Onun yine her. Mesela burada onun öğretmeni, onun İngilizce. So onun İngilizce daha hızlı. So onun İngilizce nasıl daha hızlı geliştirebileceğini birkaç ipuç onun hocadan sormaya çalışıyor. Ya da soruyor direkt. So Carolina ne diyor? Excuse me miss, can I talk to you for a minute? Yani böyle, merhaba hocam ya da pardon, bir dakika seninle konuşabilir miyim? So can I talk to you for a minute? Bir dakika seninle konuşabilir miyim? Onun hoca ne diyor? Yes, Carolina, how can I help you? Evet, Carolina, nasıl yardımcı olabilirim? How can I help you? O diyor, well, I need to improve my English fast. I need a C2 level of English for my new job, and I don't know what to do. Can you give me some advice? So onun problemi nedir? Onun İngilizce hızlı bir şekilde geliştirmek ihtiyacı var. I need to ya da istiyor. I need a C2 level. C2 seviye. Onun yeni iş için, for my new job, onun yeni iş için bir C2 seviyeye gelmesi gerekiyor. And I don't know what to do ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Can you give me some advice? Birkaç tavsiye verir misin? Can you give me some advice? So nasıl tavsiye sorabilirsiniz? Bu kalıp ya da bu cümle sorarak. Can you give me some advice? Birkaç tavsiye verir misin? Gibi. So, onun hoca ne diyor? Of course, tabii. So, in my opinion, one of your main problem areas is listening comprehension. You should watch films and TV series in English, and you could listen to podcasts too. So, ne demiş onun öğretmeni? Tabii. Of course, tabii. So, cümle yani konuşmaya başlarken so kullanabilirsiniz. Yani gibi anlam veriyor galiba. In my opinion ne demek? In my opinion, I think gibi ya da bence, benim fikrime göre, benim fikrim. So in my opinion, bence,
one of your main problem areas. So one of your main problems. So senin İngilizce'de en büyük zorlandığın kısmı listening, dinleme, comprehension anlamak. So dinlemekten anlamak and dinlerken anlamak zorlanıyorsun. O senin en büyük problemlerden biri. So one of your problemlerden biri. You should watch films and TV series in English. Ona burada bir tavsiye veriyor ve hangi grammar kullanıyor? Should. Siz should daha önce belki gördünüz. Büyük ihtimalle gördünüz. Ama hiç öğrenmediyseniz bu konu Google'dan should yazsanız, bunu öğrenseniz buradan tavsiye vermek için kullanabilirsiniz. So you should watch films and TV series in English. Filmleri ve dizi İngilizce'de izlemelisin. Ve you could listen to podcasts too. Bir de birkaç podcastlara dinleyebilirsin. That's a great idea. Güzel bir fikir. I often watch movies in English, but I've never listened to a podcast. O diyor. Çoğu zaman filmleri İngilizce'de izlerim. Fakat podcastlara hiç dinlemedim. So I've never listened to a podcast. Bir podcast hiç dinlemedim. You also have problems with prepositions. Prepositions bir grammar konu. O nasıl bir konu? Böyle to, on, in, at, üstünde, altında, yanında, yakınında gibi bir şeyler. So in, on, at onlardan da bu Caroline arkadaşımız onlardan da zorlanıyor. So onun öğretmeni ne demiş? You also have, so also da. So prepositions konudan da problem yaşıyorsun. Why don't you install the prepositions master learn English app on your phone? Ya neden böyle bir uygulama yüklemiyorsun senin telefonda? So install yüklemek. Uygulamanın ismi buradan söylüyor. Prepositions master learn English app on your phone. So senin telefonda bu uygulama neden yüklemiyorsun? Yükleyebilirsin. Then you can practice them while you're on the bus. O zaman bu uygulama yüklendikten sonra pratik yapabilirsin otobüstayken. So burada iken, while otobüstayken bu prepositions zorlandığın konulardan böyle pratik yapıp çözebilirsin. Carolina ne diyor? Okay, I'll do that. Tamam, onu yapacağım. What are the problems do I have? Tamam, onu yapacağım. Başka hangi problemler yaşıyorum? Burada other, başka. So what other problems do I have? Soruyor öğretmeni. Devam ediyoruz. Bunları siliyoruz. Onun öğretmeni ne diyor? Your pronunciation is very good, but you still make some small mistakes. It's a good idea to use the phonemic chart when learning English. How about putting a poster of the chart on your bedroom wall to become familiar with it? Onun öğretmeni diyor, pronunciation, telaffuz. Diyor, senin telaffuz çok iyi, it's very good. Fakat küçücük problemleri hala yapıyorsun. So still hala yapıyorsun küçücük problemleri. Ama genel olarak senin telaffuz güzel. It's a good idea to use the phonemic chart when learning English. Phonemic chart böyle bir okuma öğreten bir kaç kuralları gösteriyor. So ne diyor? O okuma kuralları öğrensen senin telaffuzu da gelişecek. Şöyle bir fikir var. Onun böyle bir poster çıkartıp senin yatak odasındaki duvara asabilirsin. Asmak put. Normalde put koymak. Ama asmak. Bir poster asabilirsin senin yatak odasının bir duvarda. To become familiar. Familiar böyle bir alışmak normalde ya da bir şeyle alışık hale getirmek, yani öğrenmek için
bir posta atsan daha iyi olacak gibi fikir veriyor. Yes, I've never really studied the chart properly. I'm sure that will help. O diyor aslında o kuralları iyice çalışmadım daha önce. I'm sure that will help. Eminim o yardımcı olacak ya da faydalı olacak. Oh, and don't forget. O diyor, bir de unutma. Don't forget. You must speak English at all times during class. Bütün zamanlarda dersteyken İngilizce konuşmalısın. You will have to study hard if you want to reach C2 level. But you shouldn't worry. I'm sure you can do it. So başka ne yapmak zorunda kalacak? Burada have to zorunda. Mesela I have to go to school. Okula gitmem lazım gibi. Ama will eklediğimizde so you will have to zorunda kalacaksın. So you will have to study hard. Çok çalışmak zorunda kalacaksın. C2 seviyeye ulaşmak istiyorsan. Fakat çok endişelenmemelisin aslında. Shouldn't memelisin. Çok endişelenmemelisin. I'm sure you can do it. Eminim yaparsın. Carolina ne diyor? Umarım. Teşekkür ederim Miss. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi hızlıca beraber üstünde bu şeyleri üzerinde mi? Nasıl söyleniyor Türkçe'de? We have no idea. Let's scroll down. Bu kalın yazılmış olan o kalıpları kullanırsanız tavsiye verebilirsiniz. Mesela you should. Bir arkadaşına bir problem var dediğinde bu PDF yükleyeceğim aşağıda, siz indirip çalışabilirsiniz. Bir de aşağıda böyle problemler var. Siz isterseniz cevapları yazmaya çalışabilirsiniz. Şimdi buraya you should ve you should kullandığında burada birinci fiil kullanıyor. Bir dakika yukarıda çekelim. Evet. You should söylediğinizde burada birinci fiil kullanacaksınız. Sonra you could neden kullandılar? You could bir mesela could normalde bir izin almak için. Could I use your phone? Telefonunu kullanabilir miyim? Yani tanımadığımız insanlar bir arkadaş olsa diyebilirsiniz can I use your phone? Hızlıca can kullanabiliriz. Ama resmi durumlarda mesela patronunla konuşuyorsunuz. You could bir izin almak için. Ama burada yine seçenek sunarken could kullanabiliriz. Diyorsun bu seçenek de var. Bunu da yapabiliriz. Çünkü Türkçe'de yine abilir kullanabilirsiniz. Demek ki İngilizce'de aynı bir şey. Onu kullanabilirsiniz. You could listen to, you could go to the doctor, you could visit a dentist, you could try this restaurant gibi bir şeyler. So could yine tavsiye vermek için. Diğeri hangisi? Why don't you da bir tavsiye vermek için. Neden bunu denemiyorsun? Bu seçenek de var. So why don't you? Kalıp olarak. Sonra yine ne kullanacaksınız? Burada verb one. So why don't you install? Why don't you go talk to a therapist? Mesela bir arkadaşın benim çok problemler var, bu yaşıyorum falan. Why don't you go talk to a therapist? So why don't you? Verb one. Burada you could, verb one yine. Devam ediyoruz. Burada it's a good idea to. So bunu yapmak güzel bir fikir olur. It's a good idea to. Yine verb one kullanıyoruz. Fakat how about kalıp kullandığımızda verb ing kullanıyoruz. Mesela önceki verdiğim örnekten baksak ne diyeceksiniz? How about going to a therapist? How about seeing a doctor? How about trying online shopping? Mesela arkadaşın diyor bu böyle bir şeyi satın almaya çalışıyorum ama alışveriş yapmaya vakitim yok gibi çok çalışıyorum. How about trying online shopping? How about verb ing diyeceksiniz yine seçenek sunmak için gibi. Diğeri you must. You must kullandığımızda modu verb must verb one'la devam edeceğiz. You must try online shopping. You must try this restaurant. It's amazing gibi.
Diğeri, oh, you will have to. Ya böyle bir şey çözebilmek için bunu yapmak zorunda kalacaksın. Yani başka türlü çözemezsin. So you will have to. Verb one yine. So you'll have to. Mesela bir arkadaşım diyor, ben böyle bir bölüm kazanmak istiyorum üniversitede. Oh, bunu kazanabilmek için çok çalışman gerekecek. You will have to study hard. You will have to wake up early if you want to catch the bus on time. You'll have to wake up early gibi. Diğeri should ya da shouldn't. You shouldn't do this ya da you should do this. Should gördük yine. Verb one. Evet arkadaşlar, kalıplarımız o kadar. Şimdi bakalım aşağıda. Buradan yine diyorlar yazabilirsiniz. Siz kendi örnekleri yazabilirsiniz isterseniz. Onun dışında aşağıda yine bu kalıplar çıkarttılar. Yukarıda gidip bakacaksınız. You should, verb one, tamam. Siz de yazacaksınız. Why don't you nasıl kullanılıyor? Sonra verb one mı geliyor? Verb ing mi? Ne geliyor? Onu cümle yazacaksınız. Ve sonra aşağıda bir sürü örnek problemler var. Onları çözmeye çalışacaksınız. Mesela burada I want to cook something different for dinner, but I don't know what to make. Bir tane seçip yukarıdan tavsiye vermeye çalışacaksınız. Evet arkadaşlar, o kadar ve yukarıda birkaç sorular vardı. Onları çevirecektik. Neredeyse unutacaktım. Şimdi number one, who is the first person you go to when you need advice? Siz tavsiye ihtiyacı olduğunuzda ilk kime gidersin? İsterseniz bunu cevaplayabilirsiniz. İkinci, when was the last time you asked someone for advice? Did you take it? Last time ne demek? Son zaman. So, en son kim? En son ne zaman? Çünkü when. En son ne zaman? Birden tavsiye aldın. Bir de o aldın tavsiye uyguladın mı? So did you take it? O tavsiye uygulamak demek ki you took the advice. Uyguladın mı yoksa değil. Ve üçüncü, bu cümleyi tamamlayalım. Finish this sentence. If you want to be happy, you should. Şimdi bu video sonuna kadar izlediyseniz arkadaşım, yorum kısmında bunu bir tavsiye verir misin bana? Mutlu olmak istiyorsam neyi yapmam lazım? Sorumuz cevaplamalısınız. So if you want to be happy, you should. If I want to be happy, what should I do? Evet arkadaşlar, unutmamalısınız. Learning is an active sport. Yani yaşayarak, bir şeyler yaparak öğreneceksiniz. Sadece izleyerek değil. İzlerken evet anlayacaksınız. Diyeceksiniz anlıyorum ama konuşamıyorum. Bu duruma düşmek istemiyoruz. O sebepten bu yıl her video altında böyle bir çalışma size bırakıyorum. Çünkü öğrendikten sonra siz de pratik devam etmenizi istiyorum. If you continue, you will learn. It will be a lot more beneficial for you. Thank you so much for your time. I hope you had a great time and see you. Take care of yourselves and bye-bye.